Kıymetli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde NATO farkı dikkatimizi çekiyor. NATO açık açık Yunan'ı tutuyor. Başkan Erdoğan son açıklamasıyla dikkatleri üzerimize çekti. 2022 ilkbaharından bu yana ilişkileri giderek gerilen Türkiye ve Yunanistan, iki ülkenin savaş uçakları arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de geçen hafta yaşanan olaylar nedeniyle yeni bir bunalımın eşiğine geldi. Türkiye, Yunanistan'ı Girit'te konuştu, S-300 hava savunma sistemlerini kullanarak F-16 savaş uçaklarını taciz etmekle suçluyor. Yunanistan, iddiaları reddederken Türk uçaklarının bildirim yapmadıklarını ve hava sahasını ihlal ettiği suçlamasını yapıyor. Her iki ülkede de yaklaşan seçimler ve iç politik kaygıların bunalımı derinleştirebileceği değerlendirmesi de mevcut. Gerilim yeni bir düzeye çıktı. Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının son dönemde basına yaptıkları açıklamaları, iki ülke arasındaki gerilimin daha da tehlikeli bir düzeye ulaştığını gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk F-16'ların 22, 23 ve 24 Ağustos günlerinde Ege ve Doğu Akdeniz'de NATO misyonları kapsamında görev uçuşu gerçekleştirirken radar kitlemesi yoluyla taciz edildiklerini bildirdi. 22 ve 24 Ağustos'ta yaşanan olaylarda Amerikan savaş uçakları ve diğer NATO uçaklarına eskort uçuşuyla destek veren Türk savaş uçaklarının Yunan Hava Kuvvetleri tarafından radar kitleme yoluyla tacize uğradıkları kaydedildi. 23 Ağustos'ta ise Rodos Adası'nın batısında 10.000 fit irtifada uçuş gerçekleştirilen Türk savaş uçaklarına Girit Adası'nda konuştuğu yerden havaya füze atma kabiliyeti olan S-300 hava savunma sistemlerinin radar kilidi atıldığı Ankara tarafından gündeme taşındı. Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1990'ların ortasında Rusya'dan satın aldığı S-300 sistemlerine Türkiye'nin çok büyük tepkisi sonucunda hava savunma sistemlerini Girit Adası'na yerleştirmeyi kabul etmiş ve böylece sorunun çözülmesini sağlamıştı. Yunanistan o tarihten bu yana Girit'te konuşlandırdığı bu sistemleri 2013 yılında bir tatbikat sırasında aktive etmişti. Rus savunma sisteminin ondan sonra bir daha aktive edilip edilmediği bilinmiyor. İç politikada zorda olan Mitsotakis yönetimi, ülkede yaşanan siyasi kaosu seçmenlere unutturmak için yurttaşlarının dikkatini Türkiye'ye çekmeye çalışıyor. Türkiye'nin tepkisiz kalmaması gereken provokasyonlarda bulunan Mitsotakis'in bu girişimleri zaman zaman Avrupa Birliği'nde karşılık bulsa bile NATO'da artık hiçbir şekilde karşılık bulmuyor. Zira Yunanistan ve Rum kesimi Abdülhamit Han sismik araştırma gemisinin uluslararası sularda yapacağı araştırmalarla ilgili olarak Rum kesiminin karasularını ihlal edeceği gerekçesiyle peşin hükümlü bir açıklamada bulundu ve Avrupa Birliği'ne şikayet etti. Avrupa Birliği de yersiz bir şekilde Türkiye'yi uyardı. Nitekim Fransa dönem başkanlığı noktalayan Brüksel zirvesinin sonuç bildirgesinin 30. paragrafında üstü örtülü tehdit ve niyet okumasında bulundu. Mitsotakis rejiminin Türkiye'yi iç politikada kullanma çabası içerisinde olduğu aşikar. Ancak AB'nin Yunanistan'ın mantar teorisi olarak da adlandırılan ve karasularından daha fazla hava sahası talep eden teorilerine destek vermeye devam etmesi pek ilginç. Bununla birlikte Atina'nın envanterinde yer alan S-300'lerde işlevsellik kazandırıp Türkiye'nin F-16'larına kilitleme girişimi ise bir felaket. Bu girişim Türk-Yunan ilişkilerinde bardağa taşıran son damla değil, Pisagor'un bardağına gelen o son damlaya benziyor. Bir gece ansızın gelebiliriz. Başkan Erdoğan konuşmasında Yunanistan'ın son olarak Türk jetlerine yaptığı tacize de tepki gösterdi. Atina yönetimini uyaran Erdoğan, bu FETÖ değil mi başörtüsü teferruattır diyen. Şimdi nerede? Pensilvanya'da. Kimin beslemesi? ABD'nin. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizleri tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinin üzerine çıkan başarılarla kendini ispat ettiriyor. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz diye konuştu. Yunanistan'ın savunması zor. Atina'nın elindeki S-300'ler aslında çeyrek asırlık bir hikaye. Zira Rum kesimi 1997'de Rusya'dan aldığı S-300'leri Türkiye aleyhine kullanabileceğini bildirmiş.
Ankara'da çok sert tepki göstermiş. Blöf yapmadığını da İsrail'den satın aldığı karadan karaya füzelerle göstermişti. Yetmemiş, Türk F-16 pilotları Negev çölünde S-300'lere karşı koyma konusunda eğitim görmüşlerdi. ABD'nin girişimiyle Rum kesimine ait olan S-300'lerin Yunanistan'a devredilmesi konusunda bir karar alındı. 2013 yılından bu yana da Girit'te NATO'nun hava savunma eğitim alanında bulunuyor. S-300'ün Türk F-16'larına kilitlenmesinin verileri de sadece Türkiye'nin elinde yok. Aynı zamanda NATO'nun Almanya'nın Ramstein kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda da bulunuyor. Hatırlanacağı üzere 2020 yılının Haziran ayında Fransa Deniz Kuvvetleri, Gabya sınıfı TCG Gökova fırkateyninin Fransız savaş gemisi 3 kez radar kilidi attığını iddia etmiş, ancak Türkiye kanıtları ortaya koymuştu. Yunan S-300'lerinin Türk F-16'larına radar kilidi atmasını Mitsotakis rejiminin savunması oldukça zor olacak. Aynı şekilde İzmir'de bulunan NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'na istinaden sosyal medyada yayınladığı mesaja Yunanistan'ın itirazı fazla uzun sürmedi. Zira Ankara'nın dört koldan yaptığı girişimler sayesinde Landcom silmiş olduğu mesajı yeniden yayınladı. Hatta altını çizerek vurguladı. Bu yılın Ağustos ayında göreve gelen Landcom komutanı Orgeneral Derry Williams 30 Ağustos mesajına Yunanistan'ın yapmış olduğu itiraza çok ivedi tepki gösterdi. Neticede Mitsotakis rejiminin sözcüsü Yannis Ikonomi'nin iddialarının aksine Atina NATO müttefiklerini Türkiye'ye karşı harekete geçiremedi ve muhtemelen de geçiremeyecek. Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde müttefikler arasında birlik ve beraberlik sergilenmesi gerekirken Mitsotakis rejimi korkunç bir davranış sergiliyor. Kötü tarafı da Yunanistan kamuoyunda Mitsotakis'in Türkiye söylemine ve tavırlarına karşı çıkan, iki ülke arasında ilişkileri temsil eden Pisagor bardağının boşalacağını yüksek sesle uyaran hiçbir akıllı insanın bulunmaması da çok ilginç. Peki sizce Türkiye ile Yunanistan gerilimi nereye gider? Olası savaş ihtimali var mı? Yunanistan bu özgüveni nereden buluyor? En önemli soru, bizim tarafımızda yer almayan ayrımcı olan ve açık açık Yunan tarafını tutan NATO'dan ayrılmalı mıyız? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.